Herkese merhabalar. Bugün size miyomların yani rahmin iyi huylu tümörleri olan miyomların ameliyatsız tedavi yöntemi olan miyolizden bahsetmek istiyorum. Artık son 4-5 yıldır non-invaziv dediğimiz ameliyatsız yöntemle miyomlara müdahale edebilmekteyiz. Tabii ki her miyoma uygulanmamaktadır. Miyoliz yöntemi sedasyon altında yapılan 15-20 dakika süren miyomun yerleşim yerine göre karından veya vajinal yolla özel radyofrekans iğne uçlu cihazımızla miyomun çekirdeğine ulaşıp 10 dakika boyunca radyofrekans enerjisi veriyoruz. Soğuk radyofrekans enerjisi veriyoruz ve bu yöntemle miyolizi dejenere ediyoruz. 10 dakikalık bu işlem ultrason eşliğinde yapıyoruz ve sedasyon altında, yani derin anestezi değil, sedasyon altında yapıyoruz. 10 dakikalık bu işlem sonrası hastamızı uyandırıp 1 saat odasında takip ettikten sonra, 1-2 saat takip ettikten sonra taburcu ediyoruz. Ve ertesi gün kontrolümüzü yaptıktan sonra hasta memleketine veya ülkesine dönebilmekte. Herhangi bir ağrı, sızı, dikiş, kanama vesaire bir şikayeti olmuyor. Daha sonra 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 1. yıl kontrollerini yaptığımızda 1 yıl içerisinde %80 oranında küçülme sağlıyor miyomlarda bu yöntem. Ve şikayetlerin tamamı neredeyse kayboluyor. Her miyoma uygulanır mı? Hayır, her miyoma uygulanmıyor. Saplı miyom dediğimiz rahmin dışında yerleşen, yani rahmi şöyle bir haritalandırırsak eğer, rahmin kas tabakasından gelişen bir kitle iyi huylu tümördür miyom. Miyomun rahim içerisinde, yani rahim odası içerisinde olması, rahim kas duvarı içerisinde olması ve genelde 3-4 santimden büyük miyomlarda ve 10 santime kadar olan miyomlarda müdahale etmekteyiz. Ama hastanın şikayetine göre 10 santimin üzerindeki miyomlara da birkaç noktadan müdahale ederek yardımcı olabilmekteyiz hastalara. Ancak saplı miyomlarda, yani rahmin dışına büyümüş, böyle ince bir sapı olan miyomlarda miyoliz yöntemi uygulamıyoruz. Ama dediğimiz gibi rahim odası, rahim kas duvarı, rahmin kas duvarından dışarı doğru büyümekte olan miyomlarda, özellikle 5-10 santim arasındaki miyomlarda karından veyahut da vajinal yolla miyomun çekirdeğine ulaşarak bu işlemi yapabilmekteyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.